Hepinize merhaba arkadaşlar. Fotoğraftaki görmüş olduğunuz arıza sizin bu tarz bir kahve makinenizde varsa veya buraya hazneye koydunuz, kahve yapacaksınız, ısıtmaya başlayıp kesiyorsa ya da hiç ısıtmıyorsa bu arıza nasıl çözülür? Videomuzda onu anlatacağız. Yani bu iç kısımda kartı vesaire var. Fakat buralara bakmaya gerek yok. Olay şu hazne ile ilgili. Bunun dizaynıyla, hatalarıyla ilgili. Hemen başlayalım. Bunda çok işimiz yok. O yüzden kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu hazne ya da suyu ısıtan kısım basit kettle mantığıyla çalışıyor. Alt kısmında oluklar var. Siz bunu yıkadığınızda üstüne su koyup işte yıkadınız. Bu alt kısma su alıyor. Ya da kahvenizi yaptınız. Alt kısım nemli kaldı. Oradaki nemi bu bir şekilde içeri çekiyor. Ve burası arızalanıyor. Ölçü aletiyle ölçtüğümüzde zaten değer alamıyoruz. Şimdi içini açalım bakalım ne çıkacak. Şöyle. Yok. Ölü. Ne yapacaksınız? Bunun içini açacaksınız. İçini açacağız. Bakalım bizi ne karşılayacak. Yani karşılayan şey bu. Pas. Her yer pas. Burası çürümüş. Bakalım hemen. Bu kablo buraya geliyor. İletim yok. Şu iyi durumda nispeten. Buna dokunmayacağım. Şuranın bir pasını kirini bir alayım. Bura kötü. Bu kablo yenilenecek. Çürümüş. Koptu zaten. Sıkıntı zaten burada. Termik sigorta sökülecek. Yeni termik sigorta takılacak. Ölçüm alamamızın sebebi de bu zaten. Isıya dayanıklı sigortalar bunlar. Fazla sıcaklığa eriştiğinde cihazın rezistansı yanmasın diye kendilerini yakıyorlar. Fedai gibi. Ben bunlara fedai diyorum. Kendilerini feda ediyorlar. Sacrifice. Sanırım öyleydi. Bu değişecek. Piyasada bulunan bir malzeme ama sökmesi biraz sıkıntı. Enteresan vidalar var ve içeri bir şey girmiyor. Bir şekilde sökeceğiz. Termik sigorta değişecek. Devam edelim bakalım. Sonra böyle bir vida. Çektiğimiz yer elimizde kalıyor. Kopuyor. Çürümüş. Biraz VD40 sıktım buna. Şunda. Yoksa hiç dönmüyordu yani. Sıfır hareket vardı. Biraz faydası oldu. Burada yazan değerlere uygun bir termik sigorta alınacak. Yerine takılacak. Aynı şekilde sonra kablo bağlantıları yapılacak. İşlem tamam. Yani arızanın sebebi kaynağı bu. Bu sigorta yanmış. Görevini yerine getirmiş. Emekli ayrılmış. Çok pahalı bir malzeme değil. Ucuz. Elektronikçilerde vesaire bulunur. İnternette de var. Ama bence gidin böyle 1 milyoncular, elektronikçiler onlardan alın. İnternetten aldığınız bozuk çıkarsa tekrar muhatap bulamazsınız. Malzememizi bulduk arkadaşlar. Yani küçük bir ilde yaşıyorsanız bulmak biraz zaman alabilir. Orta ölçekli ve büyük illerde çok rahat bulabileceğiniz bir parça. İnternette fiyatı 30 TL civarında artı kargo ücreti var. 30 lirada o tutuyor. Ancak hani malı aldınız bozuk çıkarsa tekrar yollamanız gerekecek. Pek internetten alacak bir şey değil. Basit bir parça bu aslında. Eski vidalarını atmayın, somunlarını. Bakın biz atmadık çünkü bunun içerisinden somun çıkmıyor. Şu pul ve somun önemli. Bir de arkadaşlar şu kısımlar kırılırsa yani biraz sıkıntı olur. Ancak bunu buraya bir şekilde lehimlerseniz, yapıştırırsanız olur. Yani amaç şu kısmın buraya değmesi, sıcaklığı alması, ölçmesi. Bu şekilde takıyoruz. Sonrasında bu pullar takılacak, vidası takılacak.
kablo bağlantıları yapılacak. Bu kırmızı kablo buraya, yani buradan rezistanstan gelen, bir tanesi de çıkış alacak buraya. Bu sayede ısıyı ölçecek. Değerin üzerine çıkarsa yine sigorta patlayacak ya da sistem buna müsaade ediyorsa devreyi kapatacak. Şimdi şu parça yerine oturmayabilir, biraz zorluk çıkarabilir. Şöyle kenardan şöyle vurarak oturtun arkadaşlar. Zemine tam bir oturma sağlasın. Şimdi işlemi bitirdik. Burası faz veya nötr, burası faz veya nötr, burası toprak. Şimdi hat buradan geldi rezistansa. Diğer elektrik hattının da buradan şeye gelerek, termik sigortaya gelerek içinden geçip rezistansın diğer ucuna geçiyor. Eğer bu sigorta patlaksa ne yapıyor? Geçemiyor diğer tarafa. İçerisi 130 derecenin üzerine açtıysa bu patlıyor ve rezistansın patlamasını engelliyor. Biz şimdi devreyi tamamladık. İçine su koyacağız. Buradan vereceğiz elektriğimizi. Bakalım ısıtıyor mu? Dıştan çalıştıracağız. Makinenin içerisinde, yani kendi haznesine takıldığında elektriği kendisi kesiyor makine. Biz o yüzden böyle çok kaynama seviyesine getirmeyeceğiz. Azıcık bir şey kaynayınca ya da ısınmaya başlayınca bırakacağız. Buralara lehim attım. Çünkü şu iç kısımdan su almış ve bu sigortanın içerisi çürümüştü. Bunu bu şekilde bir nebze engelleyeceğimi düşünüyorum. Makaronlarını sardım. Bununki dağılmıştı, şu kırmızı. Makaron attım direkt. Buna da makaron attım. Eski parçasını da koyduk. Kapatacağız, çalıştıracağız. Soketin birisini en sağa, birisini en sola. Ortaya takmıyoruz. Orta toprak. Hazırsanız başlıyoruz. Gümlemez inşallah. Şu an ısınmaya başladı. Kanalımızda çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kombiler, tüm bu tarz malzemelerle ilgili arıza videoları var. Hepsine video çektik. Sorularınız için Dedex 55 yazmanız yeterli. Mesela Dedex 55 çamaşır makinem su almıyor. Dedex 55 çamaşır makinem hata kodu verdi. Dedex 55 bulaşık makinem bulaşıkları lekeli çıkarıyor gibi arama yapabilirsiniz. Bütün videolar var. Abone olarak da destek vermeyi unutmayın. Küçük ev aletlerinin tamirlerinin de bir sürü videosu var. Her şeyi çektik. Genelde küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, çamaşır, bulaşık, kombi tarzı cihazlar üzerinde videolar çeken bir kanalız. Şimdi daha fazla ısıtıp termiği de patlatmayalım. Neden? Normalde cihaz bunu kendi kapatıyor. Oldu yani, yaptık. Bitti, bu kadar basit. Ucuz yollu bir tamir. Evde kendiniz yaparsanız olur. Tamirciye götürseniz bununla uğraşmaz. Attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmez. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.